esta ciudad y esta otra son la misma, y ambas son Europa. Este es el lado europeo de Estambul. De acuerdo con las últimas encuestas, en este momento solo un 30% de los turcos apoyan la idea de unirse a la Unión Europea. Viajamos a Fatih, considerado el barrio más conservador de Estambul, para preguntar a la gente qué opina sobre la Unión Europea. Şimdi Avrupa Birliği'ne girmek güzeldir. Şimdi şunu söyleyeceğim, hani Avrupa Birliği çok da kayda değer bir yer değil bence. Valla olumlu düşünüyoruz. Yani girmesiyle alakalı olumlu düşünüyoruz. Cruzamos el puente Atatürk para llegar a Beyoğlu, probablemente la zona más moderna de Estambul. Bence Avrupa Birliği'ne giremez Türkiye. Bence girmemeli. Girmesini çok arzu ederim tabii. Olumlu yönleri çok olur. Bana göre giremez. Yani girmesi biraz zor. Olumlu yönleri belki azınlıklar hakkında. Fakat yani girmemiz lazım. Birçok nedenleri var. Özellikle nedenlerinden bir tanesi Avrupa'daki Fransa, Almanya birçok ülkenin başbakanlarının davranışları çok olumsuz şey. People forgot about the European Union here. Nothing substantial happens since a long time now. After the great enthusiasm that we had in Turkey between 2000 and 2004, there was a reaction in Europe against Turkey when it seemed that Turkey was really trying to join the European Union. The people like Sarkozy, politicians, are systematically bashing Turkey. So altogether, I think the image of Europe, but especially the prospects of Turkey joining the EU, are slimming every day. Bu bakımdan Avrupa Birliği süreci Türkiye'nin, tekrar söyleyeyim, ne Türkiye'nin projesidir ne Avrupa'nın projesidir. Çünkü bundan aslında Türkiye de zarar görmektedir. Avrupa da zarar görmektedir. Zaten Avrupa açık bir şekilde Türkiye'yi almayacağını, daha önemlileri bir sürece bırakılması gereken, yani değişimle ilgili şeyi, Avrupa Birliği'nin böyle dayatmacı bir tavrı da toplumun belli kesimi tarafından bir tepki gösteriyor. Getirdiği birçok, bizden aldığı çok şey var bence. Bunların olmaması için de girmemeli bence. Bu 15 senelik aslında süreci şu şekilde özetleyebiliriz. Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısına bağlanmıştır. Ne içeri girmesine izin verilmektedir, ne de o kapıdan kopup uzaklaşmasına izin verilmektedir. And then AK Party got disillusioned with what they got. They got snubbed over Cyprus by Europe because AK Party did a lot. They supported a reunification deal on Cyprus. The Turkish Cypriots voted for the reunification deal, and then the Greek Cypriots voted against the reunification deal. The Greek Cypriots got into Europe as the only representatives of Cyprus. And then as soon as they got into Europe, they closed the door to Turkey in lots of things, and they also started punishing the Turkish Cypriots. Muchos turcos están preocupados por otros asuntos en caso de entrar en la Unión Europea, especialmente la religión. Kaybedeceğimiz şeyler de var. Mesela kaybedeceğimiz olan da din bakımından. Bazı yönleri var tabii. O da dini yönlerden kaynaklanabilir bence yani. Dinimizin İslam oluşundan kaynaklanabilir. Türkiye'de İslam'ı bitirirlerse Avrupa'yı alırlar. ¿Pero es Europa la única culpable del actual distanciamiento entre Turquía y la Unión Europea? Avrupa Birliği'ne girmesinin en büyük engelini ben nüfus olarak görüyorum Türkiye'nin. Çünkü nüfusa dayalı bir güç dengesi olma Avrupa Birliği'nde. Türkiye'nin girmesinde çok büyük güç kaybı olacak diğer ülkelerin. Bundan büyük sorun olacağını düşünüyorum. Turkey really does have to prove that it wants to have all these European norms, and in fact it has to have them if it wants to remain competitive. It has to update its industry, it has to update its agriculture. It's all painful, it's all difficult, but if they want to be efficient, and if they want to sell things in Europe, and Turkey, remember, sells half of what it produces in Europe, they're going to have to produce it to European norms anyway, so why wait? There is definitely a positive a priori among the Turkish public opinion regarding the EU membership. We should never forget this. I mean, if things kickstart again, the support will increase sizably. Avrupa Birliği projesini destekleyen insan sayısı %70 iken bugün %30'ların altına ya da %30'lara düşmesinin temel sebebi
sürecin çok uzamasıdır. Yani net bir tarih verilirse inanıyorum ki Türk toplumunun ön yargısı da değişecektir.